Başlangıçta gök yoktu. Yer yoktu. Ne bir dağ vardı gölge düşürecek, ne bir kuş vardı ötecek. Yalnızca su vardı, kıyısız, dibi görünmeyen, hiç kımıldamayan bir su. Ve suyun üstünde, kanat çırpmadan, bir başına duran o vardı. Altay Türklerinin yaşlıları, kışın uzun gecelerinde ateşin başında bu anı anlatırken sesleri alçalırdı. Çünkü anlattıkları şey zamandan bile önceydi. Türklerin bu en eski inancına bugün gök tanrı dini ya da tengricilik diyoruz. En açık izlerini 8. yüzyıldan kalma Orhun yazıtlarında buluruz. Taşa kazınmış o ilk cümlelerden biri şöyle başlar: üstte mavi gök, altta yağız yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmış. Türk, daha devletinin adını yazarken bile yaratılıştan söz ediyordu. Suyun üzerinde duran onun adı Tengri'ydi. Bu söz hem gök hem tanrı demekti, Türk için yücelik ile gökyüzü, baştan beri aynı şeydi. Kimi anlatıda Kayrahan, kimi anlatıda yaratıcı yönüyle Ülgen diye anılır. Tengri'nin bir resmi, bir putu yoktu, o, gökyüzünün kendisi kadar tasvir edilemezdi. Tengri yaratır, düzeni kurar, insana kut verirdi, talih, yaşam gücü, yönetme hakkı. Kan, ancak Tengri kut verdiği için kandı. Uzun, çok uzun bir sessizlikten sonra Tengri suya baktı ve içinden geçirdi, yalnızım. Suyun yüzüne eğildi ve suda kendi aksini gördü. İşte o aks, koyu suyun üstünde bir başka varlık gibi titredi. Ve efsanelerin bir kısmında ilk ikilik böyle doğdu, yaratıcının ışıklı yüzü ve suyun derinliğinden yükselen gölgesi. İyilik de, karşısındaki güç de aynı sudan çıktı. Ama dikkat, Türk mitolojisi kötülüğü, dışarıdan gelen bir düşman gibi değil, düzenin kendi içinden doğan bir ikizi gibi anlatır. O gölge, Erlik, bir şeytan değil, yeraltının, karanlığın sahibidir. Kötüdür ama Tengri'nin izniyle vardır. Tengri suya bir söz söyledi, kelime kelime değil, bir istekti, bir olsundu. O anda kımıltısız su ilk kez dalgalandı. Yakut Türklerinin anlattığına göre suyun üstünde bir kuş belirdi. Kuş dalıp dibe indi ve gagasında bir tutam çamurla geri çıktı. İşte o bir tutam çamurdan yeryüzü büyümeye başlayacaktı. Türk, dünyayı işte böyle başlatır. Ne bir savaşla, ne bir patlamayla, sessiz bir suyun üstünde, yalnız bir yaratıcının yalnızım demesiyle. Bu efsaneleri binlerce yıl boyunca yaşatan şey taş ya da kitap değil, insan sesiydi. Altay'da bir yaşlı, Yakut ülkesinde bir Olonhu anlatıcısı, Kırgız bozkırında manası günlerce okuyan bir manasçı. Onları bugün okuyabiliyorsak, bunu o adsız anlatıcılara borçluyuz. Çünkü mitoloji, ancak anlatıldığı sürece yaşar. Haydi öyleyse, o ilk suya dönelim ve ondan bir dünyanın nasıl doğduğunu görelim. Bir önceki bölümde uçsuz suyun üstünde yalnız duran Tengri'yi ve sudan çıkan ilk tutam çamuru bırakmıştık. Şimdi o çamurdan bir dünya doğacak ve suyun derinliğinden yükselen o gölge sonunda adını alacak. Yaratıcı Ülgen hala suyun üstünde gezinirken karşısına su içinden bir varlık çıktı. İnsana benziyordu, Ülgen'e benziyordu ama gözlerinde başka bir şey vardı. Bu Erlik idi. En baştan beri oradaydı ve en baştan beri kendi payını istiyordu. Bu bölümün çatısı, 19. yüzyılda Radloff ve Verbitski'nin Altay Türklerinden derlediği yaratılış anlatılarına dayanır. Bunlar sözlü geleneğin geç dönemde yazıya geçmiş biçimleridir. İşimiz katmanları karıştırmadan Türk çekirdeğine sadık kalmak. Kimi Altay anlatısı en başa küçük ama anlamlı bir sahne koyar. Ülgen ne yapacağını bilmeden dururken, sonsuz sudan akana belirir, ışıktan, aktan bir dişi ilke. Ona tek bir söz söyler ve yine suya karışır, yap, yani yarat. Ülgen yeryüzünü var etmek istedi ama suyun dibine kendisi inmedi.
Erlik'e buyurdu, dal dibe, bana toprak getir. Erlik karanlık suyun en altına daldı ve bir avuç çamur aldı. Ama çıkarken aklından bir düşünce geçti, bir parçasını da kendime saklayayım, benim de gizli bir dünyam olsun. Ağzına bir tutam çamur gizledi ve öyle yükseldi. Ülgen getirdiği toprağı suyun yüzüne serpti ve büyü dedi. Toprak büyüdü, genişledi, yeryüzü oldu. Ama Ülgen'in sözü yalnız avuçtaki toprağa değil, bütün toprağa işlemişti. Erlik'in ağzında sakladığı çamur da büyümeye başladı, boğazı tıkandı, boğulacak oldu. Ülgen ona tükür dedi. Tükürdüğü çamur yeryüzüne saçıldı, derler ki bataklıklar, çorak tümsekler, taşlı kötü topraklar o tükürükten kaldı. Yeryüzü sudan çıktı ama daha yeniydi, incecikti, kımıldıyordu. Ülgen onu sağlamlaştırmak için, suyun içinde duran dev balıkların, çoğu zaman 3 büyük balığın sırtına oturttu. Yeryüzü artık boşlukta yüzmez, bu balıkların üstünde durur. Bu balıklar bazen kımıldar, işte o zaman yeryüzü sarsılır. Deprem, bu tasavvurda dünyayı taşıyan balığın kıpırtısıdır. Sonra Ülgen dünyayı donattı, dağları yükseltti, suları akıttı, otu, ağacı, hayvanı var etti. Kimi anlatıda ateşi de bu sırada buldu ya da insana verdi, taşı taşa vurup ilk kıvılcımı çıkardı. Böylece yaşanacak, üstünde durulacak bir yeryüzü hazır oldu. Artık sıra en önemli konukta, insanda. Ülgen insanı topraktan yoğurdu. Kimi anlatı, 9 dallı bir ağacın altında, her dalın dibinde bir kişi olmak üzere birden çok insan yarattığını söyler. Ama yoğurduğu bedenler cansızdı, içlerinde soluk yoktu. Can, yeryüzünde değil göktedir. Bunun için Ülgen göğe çıkıp insana üfleyecek ruhu almaya gitti. Giderken bedeni bekçisiz bırakmamak için yanına bir bekçi koydu, o zaman henüz tüysüz, çıplak bir köpek. Kimseyi yaklaştırma, dedi. Ülgen uzaklaşınca Erlik yanaştı. Soğuktan titreyen köpeğe sıcak bir post vaat etti, köpek kandı. Erlik cansız bedene yaklaştı ve onu bozmak için içine kendi soluğundan üfledi. Böylece insanın tertemiz bedenine, daha ilk günden Erlik'in gölgesi karıştı. Ülgen döndüğünde işi olmuş buldu, bedeni artık büsbütün temizleyemezdi. Köpeği cezalandırdı, verdiği sözden ötürü Erlik'in vaat ettiği postu ona bıraktı, köpek o gün bugündür tüylüdür ama insanın sadık bekçisi olmaktan hiç çıkmadı. İnsan iki soluğu birden taşıyarak doğdu. Kimi anlatı ilk çifti anar, Törüngey ve Eşeğke. Ülgen onları bereketli bir yere koyar ve bir ağacın meyvesini yasaklar. Erlik araya girer, kadını kandırır, bir tadına bakın, size iyi gelir. Bu sahnenin Hristiyan ve İran etkisi taşıması kuvvetle muhtemel, gizlemiyor, uyararak veriyoruz. Erlik bu ortaklıktan hoşnut değildi, kendine ait, kendi buyruğunun geçtiği bir dünya istiyordu. İnsanların bir kısmını kandırdı, kendine hizmetkarlar edindi. Anlatılar Erlik'in 9 oğlundan söz eder ki bunlar yeraltının kara ruhları olacaktır. Sonra Ülgen'e kafa tuttu ve kendine göğe benzer bir taht kurmaya kalktı. Ülgen dayanmadı. Bir yıldırım gibi, gökten saldığı ateşte Erlik'in kurduğu o sahte göğü paramparça etti ve onu aydınlıktan kovdu. Erlik düştü, göğün katlarından aşağı, yerinde altına, ışığın hiç ulaşmadığı derinliğe. Orada kendi ülkesini kurdu, yeraltı, ölülerin ve karanlık ruhların diyarı. Çünkü Erlik yok edilemezdi, olsa olsa aşağıya sürülebilirdi. İşte evrenin 3 katlı düzeni burada belirir, yukarıda gök ve Ülgen, ortada yeryüzü ve insan, aşağıda yeraltı ve Erlik. Bu 3 katlı yapı, sonraki bölümlerde konuşacağımız her şeyin iskeletidir. Ki bölüm önce uçsuz bir suyla başladık, o sudan bir dünya doğdu ve evren 3 kata ayrıldı.
Yukarıda gök ve ülgen, ortada yeryüzü ve insan, aşağıda yeraltı ve erlik. Şimdi bu üç katın nasıl kurulduğuna ve birbirine neyle bağlandığına bakacağız. Yani bu bölüm, Türk'ün evren haritasıdır. Türk için gök, tek ve düz bir kubbe değildi. Kat kat yükselen, her katı bir öncekinden daha aydınlık, daha kutsal bir merdivendi. En yaygın anlatıda gök 9 kattır, kimi boyda 7. Ülgen en üst katta oturur, insan gözünün eremeyeceği, en yüksek aydınlığın olduğu yerde. Alt katlarda ay ve yıldızlar, üst katlarda güneş, daha da yukarıda onun katı bulunurdu. Yani şaman, göğe çıkarken bu katları teker teker aşardı. Her katta bir eşik, bir bekçi, bir sınav vardı. Yani gök, Türk için hem bir mekan hem de bir yolculuktu. Çünkü Türk, yukarı ile kutsalı aynı şey saymıştı. Yükseldikçe arınır, yükseldikçe Tengri'ye yaklaşırsın. Dağların, yüksek tepelerin kutsal sayılması bundandır, onlar göğe en yakın topraklardı. Aynı sebeple Hakan'ın otağı yüksek bir yere kurulur, tahtı yükseltilirdi. Çünkü yükseklik, göğün kutundan pay almanın işaretiydi. Hakan, yönetme hakkını doğrudan Tengri'den, yukarıdan almış sayılırdı. O kat kat göğü boş bir kubbe gibi düşünmeyelim, her parlak nokta bir ad, bir hikaye taşırdı. Yaygın tasavvurda güneş bir ana, ay bir ata gibi düşünülür, gün ana ve ay ata, gündüzün ve gecenin sahipleri. Ay tutulması halkta derin izler bırakmıştı. Çoğu yerde bunu, ayı kötü bir ruhun yutması diye açıkladılar, insanlar davul çalıp, silah atıp gürültü çıkararak o canavarı kaçırmaya, ayı kurtarmaya çalıştılar. Sabah ve akşam en parlak yıldız çolpandı, çoban yıldızı. Şafaktan önce doğduğu için çobanın, yolcunun ve seher vaktinin habercisiydi. Ülker, o küçük kümelenmiş yıldız öbeği, Türk gökbiliminde çok önemliydi. Gökteki konumu takvimin ve mevsim geçişlerinin işaretiydi, Ülker doğdu ya da battı demek, çobana mevsimi haber vermek demekti. Yedigen, yani Yedihan, büyük ayının o ünlü 7 parlak yıldızı. Türk onu 7 kardeş gibi andı. Demir kazıkın çevresinde dönüp durması, onu göğün en tanıdık saat ve pusula yıldızlarından biri yaptı. Gökyüzünü baştan başa geçen o sisli beyaz kuşağı Türk çoğu yerde kuş yolu dedi. Göçmen kuşların sonbaharda güneye giderken izlediği yol olarak düşündü, göğü bir kuş göçü yolu gibi gördü. Bu adların çoğu boş bir şiir değil, doğrudan hayatta kalmaya bağlı bir bilgiydi. Yıldızsız bir bozkır gecesinde yolunu bulmak, sürüyü ne zaman yaylaya çıkaracağını bilmek, hepsi göğü okumayı gerektirirdi. Şimdi gece gökyüzüne bakın. Bütün yıldızlar yavaş yavaş döner ama bir tanesi neredeyse hiç kımıldamaz, kutup yıldızı. Bütün gök sanki onun etrafında çevrilir. Türk bu yıldızı boşuna seçmedi, ona demir kazık ya da altın kazık dedi. O, göğü yere çakan bir çivi, evrenin dönen çadırını yerinde tutan direğin tepesi olarak düşündü. Bütün yıldız sürüsü, bu kazığa bağlanmış atlar gibi onun çevresinde dönerdi. Bu benzetme öyle kökleşmişti ki Yedigeni, demir kazığa bağlanmış, gece boyu onun çevresinde otlayan 7 at gibi düşündü. Kazık sabit durur, at sürüsü çevresinde döner, bu, her gece başını kaldıran çobanın gerçekten gördüğü manzaraydı. İşte evrenin ekseni buydu, yeryüzünün tam ortasından geçip kutup yıldızına uzanan görünmez bir direk. Yukarıyı, ortayı ve aşağıyı aynı hatta dizen bu eksen, 3 katı birbirine bağlayan yolunda tam geçtiği yerdir. Çadırın tepesindeki o duman deliği, dumanın çıktığı ve ışığın girdiği yuvarlak açıklık, göğün demir kazıkla delinen tepesinin küçük bir örneği gibiydi. İnsan, her gün içinde yaşadığı çadırda aslında evrenin küçük bir modelini kuruyordu. Evrenin bir ekseni varsa, bir de yönleri vardır. Türk düşüncesinde yönler renk ve anlam taşırdı, kara kuzeyi, ak batıyı, kızıl güneyi, gök doğuyu karşılardı.
Tam ortada ise sarı ya da altın renkte anılan merkez, evrenin göbeği bulunurdu. Türk mitolojisinin en görkemli imgesi budur, dünya ağacı, kimi anlatıda adı Bayterek. Kökleri yerin altına, Erlik'in ülkesine iner, gövdesi insanların dünyasında yükselir, dalları göğün katlarını deler, en tepede ülgenin katına değer. Üç dünyayı tek bir gövdede birleştirir. Ağacın en üst dalında, çoğu tasavvurda çift başlı bir kartal oturur. Kartal, göğün, Tengri'nin kuşudur, iki başıyla iki yöne birden bakar. Bu imge o kadar köklüdür ki sonradan pek çok Türk ve komşu devlete arma olarak geçmiştir. Kimi anlatı ağacın dallarına güneşi ve ayı yerleştirir, sanki gök cisimleri bu ağacın meyveleridir. En dokunaklı imge ise şudur, insanların ruhları bu dallarda birer kuş gibi durur, bir çocuk doğacağı zaman, ruhu bu daldan iner ve ana kucağına konar. Yakut anlatılarında ağacın kökünün dibinde bir kaynak, bir aksüt gölü, bir hayat suyu bulunur. Yorgun, hasta ya da yolunu şaşırmış ruhlar oradan içip güç kazanır. Ağaç yalnız bir direk değil, aynı zamanda bir besleyendir. Böylece evrenin iskeleti tamamlandı. 3 kat var, gök, yer, yeraltı. Bir eksen var, demir kazıktan geçip dünya ağacıyla canlanan omurga. Artık harita elimizde. Bir sonraki bölümde bu haritanın en şefkatli köşesine, yeryüzüne ineceğiz ve ak saçlı ana Umay'la tanışacağız. Evrenin haritasını çıkardık, 3 kat, bir eksen, bir dünya ağacı. Şimdi o ağacın gölgesinden yeryüzüne iniyoruz. Ve burada, Türk'ün gözünde, hiçbir yer boş değildir. Her dağın, her pınarın, her ağacın, hatta her ocağın bir sahibi vardır. Türk bu sahiplere iyi ederdi. Ve hepsinin başında, çocukları kanadının altına alan ak bir ana durur, Umay. Bir şeyin ruhu, koruyucusu, sahibi demektir. Türk, doğayı cansız bir madde yığını olarak değil, baştan sona ruhlu, sahipli, canlı bir dünya olarak görürdü. Ama dikkat, bu üyeler birer tanrı değildir, onlar, ülgenin kurduğu dünyanın içindeki koruyucu ruhlardır. Eski Türk, yaşadığı toprağı hep birlikte anardı, yer-su. Orhun yazıtlarında bile geçer bu ikili söz, ıduk yer-su, yani kutsal yer ve su. Bu yalnızca coğrafya değildi, vatanın ruhuydu, atalarının gömülü olduğu toprağın canlı sahibiydi. Yüksek dağların, özellikle Karlı Doruk'un bir sahibi vardı. Bazı boyların kutsal bir dağı olur, ona atajda gözüyle bakılırdı. Oraya saygısızlık edilmez, yüksek sesle konuşulmaz, kirletilmezdi. Pınarların, ırmakların, göllerin de sahibi vardı. Suya tükürmek, suyu kirletmek ağır bir saygısızlıktı, çünkü suyun sahibini incitmek demekti. Bu yüzden Türk, akan suya hep bir edeple yaklaşırdı. Tek başına yükselen ulu bir ağaç, çoğu zaman sahipli sayılırdı. Bir dileği olan, dalına bir bez, bir çaput bağlardı, o bezle dileğini o ağacın ve sahibinin himayesine bırakırdı. En yakın, en evcil üye ise ocak üyesiydi. Ateşin, ocağın bir sahibi vardı ve o, evi, aileyi korurdu. Çünkü ateş, Türk için başlı başına bir dünyaydı, hem en yakın hem en güçlü kutsaldı. Ateş aynı zamanda arındırıcıydı. Kötü ruhları, hastalığı, kem gözü kovan güç ondaydı. Ateş kirletilmez, üstüne basılmaz, içine kırlı bir şey atılmazdı, ateşe saygısızlık, doğrudan evin bahtını incitmek sayılırdı. Bu inancın tarihe geçmiş çarpıcı bir tanığı vardır. 6. yüzyılda Göktürk Kanı'nın otağına gelen Bizans elçisi Zemaros, huzura kabul edilmeden önce iki ateş arasından geçirilerek arındırılmıştı. Yani ateşli arınma, kan katında uygulanan bir törendi. Ocak öyle kutsaldı ki, ocak sözcüğü zamanla soy, aile, nesil anlamını da kazandı. Ocağı tütmek, soyu sürmek, ocağı sönmek, soyu tükenmek demekti.
Evin ateşi ile ailenin sürekliliği, dilimizde bile tek bir şey olmuştur. İyeler inancının en ince yanı avda görülür. Av hayvanlarının, ormanların da bir sahibi vardı. Avcı ancak ihtiyacı kadarını avlar, keyif için fazlasını öldürmezdi, öldürürse av yesi gücenir, bir daha ona av vermezdi. Geyik başta olmak üzere kimi hayvanlar kutsal sayılırdı. Destanlarda ak bir geyiğin, bir avcıyı peşinden sürükleyip onu kutlu bir yere ya da kaderine götürmesi sık görülür. Geyik, çoğu zaman öteki dünyadan gelen bir kılavuzdur. Şimdi bu ruhlu dünyanın en sevecen yüzüne geldik. Umay, doğumun, çocukların, bebeklerin ve loğusaların koruyucusudur. Türk mitolojisinin ana tanrıçası, dişil şefkatin ta kendisidir. Bile bir sır taşır, Umay sözcüğü, bebeği ana rahminde saran o koruyucu örtüyle ilgilidir. Kimi tasavvurda dünya ağacının dallarında bekleyen çocuk ruhlarını yeryüzüne, ana kucağına indiren odur. Umay'ın koruması en kırılgan anlarda anılırdı, doğum ve onu izleyen 40 gün. Uyuyan bir bebeğin gülümsemesi, derlerdi, Umay onunla oynadığı içindir, ürküp ağlaması ise Umay'ın bir an yanından ayrıldığı içindir. Umay'ı tek başına düşünmemek gerekir, o, güçlü bir dişil ilkenin en parlak yüzüdür. Başlangıçtaki Akana, yeryüzündeki Umay, ocaktaki Odana. Çüde aynı şeyi söyler, yaratmak, korumak ve sürdürmek dişil bir güçle bağlıdır. Bu yüzden bozkır kadınının, ata binen, gerektiğinde savaşan, sözü geçen kadının toplumdaki güçlü yeri şaşırtıcı değildir. O güç, ta yaratılışın ilk anından, Akana'dan gelir. Böylece yeryüzü, tepeden tırnağa ruhlu bir dünya olarak önümüzde durur, kutsal yer su, dağların ve suların iyeleri, evin içindeki ateş ve hepsinin üstünde Umayana. Ama her aydınlığın bir de gölgesi vardır. Bir sonraki bölümde, ölülerin ve karanlık ruhların diyarına ineceğiz. Geçen bölümde yeryüzünün aydınlık yüzünü gördük. Şimdi evrenin haritasında en aşağıya, ışığın hiç inmediği kata iniyoruz. Erlik göğün katlarından düşmüş, yerin altında kendi ülkesini kurmuştu. Şimdi o ülkeye konuk olacağız, ölülerin diyarına. Önce bir uyarı, çünkü burası çarpıtmaya en açık bölge. Erlik'in ülkesi, başka geleneklerdeki cehennem ile aynı şey değildir. En eski katmanda yeraltı, günahkarların cezalandırıldığı bir işkence yeri değil, ölülerin gittiği karanlık bir diyardır, ışıksız ama düzenin bir parçası. Önce yeraltının sahibine bakalım. Kamların anlattığı tasvirlerde Erlik korkunç bir hükümdardır, kapkara, kocaman gövdeli, kan kırmızısı gözlü, sakalı göğsüne inen, kollarında kürek gibi pençeler taşıyan dev bir varlık. Kara bir boğaya ya da kara bir ata biner, elinde çoğu zaman bir kılıç ya da bir topuz vardır. Başıboş bir kötülük değil, kendi düzeni ve sarayı olan bir karanlık erktir. Erlik'in kalabalık bir ailesi de vardır. 9 oğlu, yeraltının kara beyleri olarak babalarına hizmet eder, onun elçileri, yardımcıları, hastalık taşıyıcılarıdır. 9 kızı ise başka türlü tehlikelidir, göğe ya da yeraltına yolculuk eden kamları baştan çıkarmaya, oyalamaya, yollarından etmeye çalışırlar. Kam yeraltına indiğinde bu kalabalık mahiyette de baş etmek zorundadır. Yerin 9 kat altında Erlik'in sarayı bulunur. Anlatılar burayı karanlık, çamurlu, güneşsiz bir diyar olarak tasvir eder, kimi zaman kara bir çamurdan, kara demirden bir saray. Buraya bir ırmak akar, kimi anlatıda gözyaşlarından, kimi anlatıda kandan bir ırmak. Ölülerin ruhu bu ırmağı, kıldan ince bir köprüden geçerek aşmak zorundadır. Köprü öyle incedir ki, ağır bir vicdanla gelen kolayca kayıp düşer. Erlik'in bir işlevi de canları istemektir. Kimi anlatıda hastalık, doğrudan Erlik'in bir insanın canını almak için gönderdiği bir habercidir, ağır hasta, aslında canı Erlik tarafından çekiştirilen kişidir.
Şunu görmek çok önemli, erlik korkulan bir güçtür ama ülgenin düşmanı ya da eşiti değildir. Ülgen yukarıyı, erlik aşağıyı tutar, ikisi birlikte evrenin dengesini kurar. Türk düşüncesinde karanlık, yok edilecek bir düşman değil, idare edilmesi gereken bir gerçekliktir. Peki Türk, ölümü nasıl anlardı? İnsanın tek bir canı yoktu, birden çok ruhu olduğu düşünülürdü. Tın nefesti, bedeni canlı tutardı. Gökten verilen, talihi ve yaşam gücünü taşıyan kutsal özdü. Süne ise bedenden ayrılıp yolculuk edebilen gezgin ruhtu. Rüyalar, bu gezgin ruhun beden uyurken dolaşmasıyla açıklanırdı, bu yüzden uyuyan bir insanı ansızın uyandırmak kimi yerde uğursuz sayılırdı, ruh bedenine dönemeden kalabilirdi. Ölen kişinin ruhu hemen yer altına göçmezdi, bir süre, kimi inanışta 40 güne kadar, yaşadığı evin yakınında dolaştığına inanılırdı. O ara dönem tehlikeliydi, ruh henüz yolcu olmamış ama artık bu dünyaya da ait değildir. Ölünün ardından yapılan büyük yas törenine yu denirdi. Ağıt yakılır, ölünün yiğitlikleri sayılırdı. Matem tutanlar saçlarını keser, yüzlerini yırtar, kara giyerdi. Ölen yiğidin atının kuyruğu kesilirdi, at da yas tutardı. Aşı verilir, saçı saçılırdı, yemek dağıtılır, içki dökülürdü. Yere, ateşe, dört yöne serpilen bu saçı, ruhlara ve iyilere sunulan paydı. Amaç, ölünün öteki dünyaya aç, azıksız gitmemesiydi. Altında tek bir inanç yatar, ruh, öteki dünyaya bu dünyadaki hayatının bir devamı olarak göçer. Bu yüzden eski Türk mezarlarında ölü, atıyla, silahıyla, eşyalarıyla, yiyecek ve içeceğiyle gömülürdü, öbür dünyada bunlara ihtiyacı olacaktı. Kurgan denilen o büyük mezar tepeleri, öteki dünyaya olan inancın taştan tanıdır. Kimi mezarların çevresine dikilen sıra taşlar, balballar, ölünün sağlığında yendiği düşmanları temsil ederdi, inanışa göre bu düşmanlar öbür dünyada ona hizmet edeceklerdi. Doğru dürüst uğurlanmış kişinin ruhu, zamanla bir ata ruhuna dönüşür, soyunu gözeten, koruyan, yol gösteren bir güç olur. Ölüm, sevilen birini büsbütün yok etmez, onu bir koruyucuya dönüştürür. Ama her ölüm iyi bir ölüm değildir. Kötü ruhlar da vardı. Bunların en korkuncu albastıdır, loğusa kadınlara ve yeni doğan bebeklere musallat olan dişi bir ruh. Dağınık saçla, kızıl renkte, su boyunda görünürdü. Ona karşı demir, kızıl renk ve loğusanın yalnız bırakılmaması bir korunmaydı. Evrenin 3 katını çıkardık, sakinlerini tanıdık. Şimdi bu 3 kat arasında gidip gelebilen tek insanla tanışıyoruz. Bozkır'ın en gizemli figürü. Onu bugün çoğunlukla şaman diye anıyoruz ama Türklerin kendi dilinde onun adı Kam'dı. Şaman aslında Tunguz kökenli bir sözcüktür ve Batı dünyasına Sibirya üzerinden yayılmıştır, bugün her türlü ruhani figür için gelişigüzel kullanılıyor. Oysa Türk geleneğinin kendi sözcüğü Kam'dır. Kam, ne bir büyücü ne de bir din adamıdır tam olarak, o, insanlar dünyası ile ruhlar dünyası arasında aracılık eden kişidir. Hastayı iyileştirir, kaybolan ruhu geri getirir, kurbanı yerine ulaştırır. Yani Kam, evrenin 3 katı arasında haberci ve elçidir. Kamlık istenerek seçilen bir meslek değildi, çoğu anlatıda insanı seçen o güçtü. Bir genç açıklanamayan hastalıklara tutulur, sıra dışı rüyalar görür, yalnızlığa çekilirdi. Buna ruhların çağrısı denirdi. Çağrının en çarpıcı biçimi o korkunç parçalanma rüyasıdır. Aday, ruhların kendisini alıp götürdüğünü, etini kemiğinden ayırdığını, sonra yeni baştan dirilttiğini görür. Adayın eski benliği ölür, yerine ruhlarla konuşabilen yeni bir varlık doğar. Aday kabul ettikten sonra bir çıraklık gelirdi, usta bir kamın yanında ruhların adlarını, gök katlarının yollarını, hangi ruha nasıl seslenileceğini öğrenmek. Bu kitaptan değil, doğrudan yaşayarak aktarılan bir bilgiydi. Bütün kamlar aynı değildi.
Ak kam yukarıya, göğe yönelen kamdı. Ülgene ve gök ruhlarına seslenir, bereket, yağmur, iyilik için göğe çıkardı. Çi aydınlıkla, yukarıyla, gök katlarıylaydı. Kara kam ise aşağıya, yer altına yönelen kamdı. Erlik ve karanlık ruhlarla ilişki kurar, hastalığın peşine yer altına iner, kaçan ruhu oradan geri getirmeye çalışırdı. İşi karanlıkla, aşağıyla, ölümün eşiğiyleydi. Kam bu tehlikeli yolculuklara asla yalnız çıkmazdı. Yanında yardımcı ruhlar vardı, çoğu zaman bir hayvan biçiminde, bir kartal, bir geyik, bir ayı, bir kurt. Bunlar Kam'ın yol arkadaşı, bineği, bekçisi ve savaşçısıydı. Kam kendi yardımcı ruhlarını çağırdığında seslerini taklit ederdi, kartal gibi çığlık atar, geyik gibi böğürür, ayı gibi homurdanırdı. Törendeki o tuhaf sesler, işte Kam'ın yol arkadaşlarını yanına çağrışıydı. Bu ruhların simgeleri kimi zaman bez ve keçeden yapılmış küçük figürlere işlenirdi, bunlara ongon denirdi, evi ve aileyi koruyan, Kam'ın çağırabildiği ruhların yeryüzündeki yuvaları. Kam'ın en kutsal aracı davuluydu. Bu sıradan bir çalgı değildi. Derisi üstüne çoğu zaman evrenin resmi çizilirdi, 3 kat dünya, dünya ağacı, güneş ve ay, hayvan ruhları. Yani davul, Kam'ın hem haritası hem bineğiydi. Anlatılarda Kam davuluna biner ve onu bir at, bir geyik ya da bir kuş gibi sürerek göğe yükselir denir. Davulun tokmağı kamçısı, sesi ise o yolculuğun ritmidir. Davul, Kam'ın öldürdüğü ve ruhlar ileminde yeniden dirilttiği bineğiydi. Kam'ın giysisi de bir zırh gibiydi. Sırtına dikilen demir levhalar kötü ruhlara karşı bir zırh, omuzlarına takılan kuş tüyleri göğe uçma gücü, başındaki boynuz ya da tüylü başlık ise onun sıradan bir insan olmadığının nişanıydı. Kamlık yalnız erkeklere özgü değildi. Pek çok Türk boyunda kadın kamlar vardı ve bazı geleneklerde kadın kam erkekten daha güçlü sayılırdı. Yakut geleneğinde erkek kama oyun, kadın kama odağın denirdi. Tören geceleyin, ateşin başında yapılırdı. Ateş evi ve töreni kötü ruhlardan arındıran kutsaldı. Kam çoğu zaman önce ardıç ya da başka kutsal otları tüttürüp mekanı ve kendini tütsüyle arındırırdı. Sonra Kam davulunu çalmaya başlar, ritim gitgide hızlanır, Kam döner, sıçrar, sesini değiştirir. Yavaş yavaş kendinden geçer, bu duruma bugün trans diyoruz. İşte o anda Kam'ın ruhu bedeninden ayrılıp yolculuğa çıkar. Çevredekiler için sahne şudur, Kam yerde, davulu elinde, gözleri kapalı, tuhaf sesler çıkarıyor. Katılanlar koro halinde Kam'a eşlik eder, onu yolunda cesaretlendirirlerdi. Ama inanca göre Kam'ın ruhu şu anda gök katlarını tırmanıyordur. Yaya çıkışın en ünlü örneğini, Radloff'un Altay Türklerinden kaydettiği büyük at kurbanı töreni verir. Ülgene bir at kurban edilir, ruhu göğe gönderilecektir ama atı yukarı taşıyacak olan Kam'ın kendisidir. Çadırın ortasına dikilen çentikli bir kayın ağacına tırmanır gibi katları teker teker çıkmaya başlar. Her kat bir eşiktir, her katta bir bekçi, bir sınav, aşılması gereken bir kapı vardır. Katlar yükseldikçe yol zorlaşır. Hiçbir kan doğrudan ülgenin katına ayak basamaz, en yükseğe çıkan bile ancak eşikten seslenir. Ulaşabildiği son katta kan dileğini iletir, kurbanı sunar, ülgenden bir haber almaya çalışır. Sonra aynı yoldan iner ve bitkin düşer. Kimi zaman yol yukarı değil, aşağı doğrudur. Bir insanın ruhu hastalıkla kaçmış ya da erlik onu çekip almışsa, Kam'ın görevi o ruhu geri getirmektir. Kam yeraltının karanlık katlarına iner, kan ırmağını, kıldan ince köprüyü geçer. Oradaki pazarlık bir savaş kadar çetindir. Kam kaçan ruhu geri istemek için yalvarır, kurban sunar, yardımcı ruhlarıyla o ruhu kaçırır. Erlik zorlu bir hasımdır, fazla can ister. İşte Kam bu yüzden hem sayılan hem korkulan biriydi, o, ölümle pazarlık eden insandı.
Güçlü bir kam öldüğünde, ruhunun bir ataruha, bir koruyucuya dönüştüğüne inanılırdı. Davulu ve giysisi ıssız bir ağaca asılarak bırakılırdı, çünkü bunlar ruh taşıyan nesnelerdi. Böylece kam, öldükten sonra bile o yolun bir bekçisi olarak kalırdı. Evrenin nasıl kurulduğunu anlattık. Şimdi başka bir soru var, bir millet nasıl doğar? Türk bu soruya en bilinen cevabı bir hayvanla verir, kutsal, boz renkli bir kurtla. Bozkır'ın en güçlü imgesine, Bozkurt'a geldik. Bir ayrım yapalım. Şimdiye kadar anlattıklarımız mitolojiydi, evrenin kökenini açıklayan kutsal anlatılar. Girdiğimiz alan farklı, türeyiş destanları. Bunlar bir milletin nereden geldiğini anlatır ve çoğu zaman gerçek tarihle iç içedir. Çin kaynaklarının aktardığı, Göktürklerin atası sayılan Aşina soyuna dair anlatı şöyle başlar. Bir zamanlar bir Türk boyu düşmanlarınca baskına uğrar ve neredeyse tümüyle kılıçtan geçirilir. Öldürülenlerin arasında bir çocuk vardır. Kimi anlatıda elleri ayakları kesilip bir bataklığa atılmış, ölüme terk edilmiş bir oğlan. O çaresiz halde, ölmek üzereyken ona bir dişi kurt yaklaşır. Kurt onu parçalamaz, tersine besler, yaralarını yalar, hayatta tutar. Burada kurt bir avcı değil, bir anadır, besleyen, kurtaran, kutlu bir dişi kurt. Çocuk büyür. Düşmanlar onu öldürmek için döndüğünde, kurt onu sırtına alıp kaçırır, dağların arasına, ulaşılmaz bir yere. Kurt artık kılavuzdur, yolu gösteren, sığınağa götüren. Vardıkları yer, bir dağın içindeki gizli, verimli bir vadidir. Tuz suyu bol, çepeçevre dağlarla çevrili bir sığınak. Orada dişi kurt ile bu son çocuktan bir soy türer, ileride Göktürk Kağanlığını kuracak Aşina soyu. Çin kaynakları ikinci bir türeyiş anlatısı daha verir. Buna göre atalar arasında olağanüstü biri vardır, çünkü bir dişi kurttan doğmuştur. Rüzgara ve yağmura hükmeden, kar ve soğuk ortasında halkını kurtaran bir atadır. Ki anlatıda aynı çekirdeği taşır, kurt ya besleyip kurtaran anadır ya da soyu başlatan kutsal atadır. İkisinde de millet, kurdun kanı ve himayesiyle var olur. Türeyiş'teki o dağkiçi sığınak unutulmadı. Göktürkler atalarının türediği yeri kutsal bir atalar mağarası olarak andılar. Kan her yıl beyleriyle bu mağaraya gider, atalarının ruhuna kurban sunardı. Köken, yılda bir kez fiilen ziyaret edilirdi. Göktürkler kurdu atası saydıkları için onu sancağa koydular. Kağan'ın otağının önünde dalgalanan bayrağının tepesinde altından bir kurt başı bulunurdu. Biz kutsal kurttan türedik demenin en görkemli ilanıydı. İz yalnız bayrakta kalmadı. Kağan'ı koruyan seçkin muhafızlara Türkçe'de kurt anlamına gelen börü dendiği kayıtlıdır. Kağan'ın çevresindeki en güçlü savaşçılar, adlarıyla bile kurt sürüsünü temsil ederdi. Kurdun boz rengi de anlamlıydı. Boz ya da gök renk, göğün rengiydi. Bozkurt, bir bakıma göğün, Tengri'nin yeryüzüne saldığı bir elçiydi. Böylece türeyiş, baştaki gök Tengri inancına bağlanır, millet, gökle bağlı kutsal bir kurttan doğdu. Ama bütün Türk boyları kendini kurttan türemiş saymaz. Uygur türeyişinde kurt değil, ışık ve ağaç vardır. Bir ırmağın ortasındaki iki ağaç arasına gökten kutlu bir ışık iner, ağaç kabarır, içinden çocuklar doğar. En küçüğü ilk Uygur Kağanı olur. Türk, kökenine bir cevap verdi, yok oluşun eşinden, kutsal bir kurdun kanadı altında yeniden doğduk. Ama bu türeyişin bir kardeşi daha var. Kurdun sakladığı o dağkiçi gizli vadiyi hatırlayın, sıradaki destan tam oradan başlıyor, Ergenekon. Bir zamanlar bu millet büyük bir savaşta ağır bir yenilgiye uğradı. Düşman öyle güçlüydü, kimi anlatıda sahte bir barış hilesiyle saldırdı, ki neredeyse bütün halk kılıçtan geçirildi, kadınlar ve çocuklar tutsak edildi.
Geriye yalnızca birkaç kişi kaldı, Kıyan ve Nüküz adlı iki yiğit ile hanımları. Düşmandan kaçarak dağların arasına daldılar, önlerine çıkan yabani geyiklerin izini sürerek yol aldılar. Öyle bir yere vardılar ki, her yanı sarp, aşılmaz dağlarla çevrili, içeride ise sulak, otlak, av dolu bereketli bir vadi. Tek giriş, dar ve gizli bir geçitti. Buraya Ergenekon dediler. Adın içinde hem Sarp Dağı hem de birazdan hayat kurtaracak o maden gizliydi. Orada, dünyadan kopuk, güven içinde yaşamaya başladılar. Ergenekon'da nesiller geçti. O birkaç aileden koca bir halk türedi, her aileden bir oymak, sonra bir boy çıktı. Sürüleri çoğaldı, çadırları vadiye sığmaz oldu. 400 yıl geçti ve Ergenekon artık bu kalabalık millete dar geldi. Bir araya gelip düşündüler, atalarımızın yurdu dışarıda, o geniş bozkıra dönmeliyiz. Ama içeri girdikleri dar geçidin yolunu artık kimse bilmiyordu, çevre dağlarda aşılacak gibi değildi. Millet hapisti. Bir zamanlar onu kurtaran sığınak, şimdi onu tutsak eden bir duvara dönüşmüştü. İşte destanın en güçlü sahnesi burada. Bir demirci, dağın bir kesiminin baştan aşağı demir madeni olduğunu fark etti. Bu dağı aşamayız, dedi, ama eritebiliriz. Bütün millet seferber oldu. Dağın demir yamacına dünya kadar odun ve kömür yığdılar, kadın, erkek, çocuk hep birlikte çalıştı. 70 körük kurdular, dağın dibine dizdiler, körüklerin bir kısmı kesilen geyik ve öküz derisinden yapılmıştı. Sonra ateşi tutuşturdular. Ateş günlerce, gecelerce yandı. Hep bir ağızdan körükleri çalıştılar. Demir kızardı, akkor oldu. Ve sonunda eridi. Erimiş demir bir ırmak gibi aktı ve dağda, yüklü bir atın geçebileceği kadar geniş bir yol açıldı. O açılan yoldan millet, 400 yıllık tutsaklığın ardından atlarına binip dünyaya geri döndü. Yeniden geniş bozkıra, eski yurtlarına kavuştular. Ve önlerine yol gösteren, boz bir kurt düştü, bozkurtun kurdu burada da kılavuzdu. Çıkışa önderlik eden yiğit, milletin başına kan seçildi. Çıkışın gerçekleştiği gün, baharın gelişiyle, yani Nevruz ile birleşti. O gün bir örs kurulur, ateşte kızdırılan bir demir çekiçle dövülür, destandaki demir eritmeyi canlandıran bir törendir bu. Böylece tutsak bir halk, bir devlet olarak yeniden doğdu. Bozkurt ve Ergenekon, Türk'ün iki büyük köken destanı da aynı şeyi söyler, bu millet ölmez, küllerinden yeniden doğar. İki köken destanını geride bıraktık, Bozkurt ve Ergenekon. Şimdi başka bir figür çıkıyor karşımıza. Bir milleti yalnız var eden değil, onu bir cihan nizamına sokan, dünyayı bölüp düzene koyan bir hükümdar, Oğuz Kağan. Oğuz, daha doğarken sıradan değildir. Annesi Aykan adında bir kadındır, adında bile göğün ışığını taşır. Oğuz doğduğunda yüzü gök mavisi, ağzı ateş kızılı, saçları ve kaşları karadır. Daha ilk günden iki dünyanın çocuğu gibidir. Annesini bir kez emer ve bir daha emmez, artık çiğ et, çorba ve şarap ister. Hemen konuşur, hemen yürür. 40 günde büyür, delikanlı olur. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur gibi, doğuştan bütün bozkır hayvanlarının gücünü taşır. O çağda bir ormanda korkunç bir canavar vardı, metinde adı Kat geçer. Sürüleri, atları, hatta insanları yiyen dev bir yaratıktı. Halk ondan bir türlü kurtulamıyordu. Oğuz bu canavarı avlamaya karar verir. Ama körü körüne saldırmaz, bir avcı gibi akıllıca bir tuzak kurar. Önce bir geyik yavrusunu ağaca bağlar, uzağa çekilir bekler. Sonunda canavar tuzağa gelince Oğuz mızrağıyla, kılıcıyla, baltasıyla onu alt eder, başını keser. Türk'ün ideal hükümdarı hem güçlü hem akıllıdır. Dönerken,
Canavarın bağırsaklarını yiyen bir akbabayı da okuyla vurup öldürür. Bu sahne Oğuz'un görevini ilan eder, düzeni bozan, halkı yiyen gücü yok etmek, nizamı kurmak. Bir gün Oğuz, ıssız bir yerde Tanrı'ya yakarırken gökten mavi bir ışık iner. O ışığın tam ortasında, güzelliği eşsiz bir kız vardır, gökten, ışıktan gelen bir eş. Başında demir kazık gibi parlayan bir ben taşır. Oğuz onunla evlenir ve bu evlilikten 3 oğlu olur, gün, ay ve yıldız. Yani ilk 3 oğul, gökyüzünün cisimleridir. Sonra bir gün Oğuz ava çıkmışken, bir gölün ortasındaki bir ağacın kovuğunda oturan bir başka güzel kız görür, yerden, ağaçtan gelen bir eş. Gözü gökten daha mavi, saçı ırmak gibi akan bir kızdır. Onunla da evlenir ve ondan da 3 oğlu olur, gök, dağ ve deniz. Bir eş gökten, bir eş yerden gelir, bir grup oğul göksel, bir grup oğul yerseldir. Oğuz'un ailesi, evrenin bir haritası gibi kurulmuştur. Oğuz kan olunca halkına bir bildiri gönderir ve göğü işaret eder, gök kubbe benim çadırım, güneş bayrağımdır. Hükümdar, göğün kutunu taşıyan, onun altında oturan Kaan'dır. Oğuz büyük seferlere çıkarken otağının önünde, gökten inen bir ışığın içinden boz renkli, gök yeleli bir erkek kurt çıkar ve dile gelir, ''Ey Oğuz, ordunun önünde ben yürüyeceğim, sen beni izle.'' Ve öyle olur. Bozkurt ordunun önünde yürür, Oğuz onu izler, kurt nereye giderse ordu oraya sefer eder, kazanır. Burada kurt ana değil, kılavuzdur, Tengri'nin Oğuz'a gönderdiği yol gösterici. Oğuz dört bir yöne seferler yapar, ülkeler alır, hükümdarları ya diz çöktürür ya da yener. Boyun eğenlere iyi davranır, direnenleri cezalandırır. Fetih, keyfi bir yağma değil, bir düzen kurma işidir. Seferler bittiğinde Oğuz yaşlanmıştır. Bir gece bilge veziri Ulu Türk bir rüya görür, bir altın yay gündoğusundan günbatısına uzanmakta, 3 gümüş ok kuzeye doğru gitmektedir. Oğuz bunu göğün bir işareti olarak okur. 3 büyük oğlunu doğuya gönderir, onlar yolda altından bir yay bulurlar. 3 küçük oğlunu batıya gönderir, onlar da 3 gümüş ok bulup getirirler. Oğuz büyük bir şölen, bir toy kurar. Altın yayı büyük 3 oğluna verir, onların soyu Bozok diye anılacaktır. 3 gümüş oku küçük 3 oğluna verir, onların soyu Üçok diye anılacaktır. İşte Bozok Üçok ayrımının kökeni budur. Bir yay ve ona bağlı oklar, bu, Oğuz'un 6 oğlunu ve onlardan türeyecek 24 boyu tek bir düzende birleştiren mükemmel bir simgeydi. Herkese damgası ve ongunu, kutlu kuşu verilir. Sonra yaşlı Kan oğullarına son öğüdünü verir, birlik olun, töreyi tutun, yayı ve oku bir arada bilin. Oğuz Kan destanı, mitoloji ile tarihin iç içe geçtiği, bir milletin kutsal temel anlatısıdır. Sıradaki bölümde Dede Korkut'u tanıyacağız. Oğuz Kan'la saf mitolojinin sınırına gelmiştik. Şimdi o sınırı geçiyoruz. Tanrıların ve yaratılışın yerini artık atların, yiğitlerin, anaların ve kırık kalplerin hikayeleri alır. Bu eşikte, kopuzu elinde, aksakallı bir bilge oturur. Kaynağı netleştirelim. Dede Korkut kitabı, Oğuz Türklerinin 12 hikayesini içeren, 15. ve 16. yüzyılda yazıya geçmiş bir eserdir. Hikayelerin kökeni ise, çok daha eskiye, Oğuzların İç Asya çağlarına dayanır. Dede Korkut, hikayelerin içinde bir kahraman değil, hepsinin üstünde duran bir bilgedir. Oğuz beyleri bir çıkmaza düştüğünde o çağrılır, gelir, kopuzunu çalar, dua eder, ad verir, öğüt bırakır ve çekilir. O sözün ve hafızanın taşıyıcısıdır, ozanların atası. Kopuz onun elinde sadece bir çalgı değil, kutsal sözün aracıdır. Düşman bile Dede Korkut'un kopuzu hürmetine saldırıdan vazgeçer. Kamın davulu ile bu ozanın kopuzu arasında sessiz bir akrabalık vardır, biri ruhları çağıran kutsal ritim, öteki milletin hafızasını çalan kutsal ezgi.
Kam yerini yavaş yavaş Ozan'a bırakırken, kutsal ses davuldan kopuza geçer. Peki Dede Korkut gerçek bir kişi miydi? Buna kesin cevap veremeyiz. Türkistan'da ona atfedilen bir mezar bile vardır. En doğrusu onu tek bir adam değil, bir geleneğin adı, Bilge Ata tipinin timsali olarak görmektir. Şimdi 3 hikayeye bakalım. Dilse Han'ın oğlu 15 yaşına dek adsızdır, çünkü eski Türk töresinde ad hak edilir. Bir gün meydanda azgın bir boğa salınır, delikanlı, herkesin kaçtığı o boğanın karşısına dikilir. Bir yumrukla boğayı devirir. İşte o zaman Dede Korkut gelir, kopuzunu çalar ve çocuğa hak ettiği adı koyar, boğayı yendiği için Boğaç. Bir insanın ikinci doğumudur. İkinci hikaye, Deli Dumrul. Kuru bir derenin üstüne köprü kuran, deli fişek bir yiğittir, o kadar küstahtır ki canları alanda kim oluyormuş, karşıma çıksın diye meydan okur. Allah, bu küstahlığı sınamak için Azrail'i ona gönderir. Dumrul çaresiz kalır, canını bağışlatmak için tek yol vardır, yerine can bulmak. Burada iki katman iç içedir, ıslamo çerçeve ile çok eski Türk ölüm anlayışı. Azrail, bir bakıma Erlik'in ıslamo kılıktaki halefidir. Ana babasına gider, canınızı verin der, ikisi de reddeder. Ama karısı hiç düşünmeden benim canım sana feda der. Dumrul bu vefa karşısında yıkılır, ya ikimizi birden al ya ikimizi birden bağışla diye yakarır. Üçüncü hikaye, Tepegöz. Oğuz'a bir canavar musallat olur, alnının ortasında tek gözü olan, insan yiyen, sıradan silahların işlemediği bir dev. Bir aslan tarafından büyütülmüş yiğit Basat yener, devi tek gözünden kör edip bir hileyle mağarasından kaçar. Bu motif Yunan'daki Polipemos'a benzer, biz bunu gizlemez ama tek bir sonuca da bağlamayız. Bu hikayelerin altında eski göktengri dünyası capcanlıdır. Kahramanın atı bir yoldaş, bir akıldır, at ölürse ağıt yakılır. Kurt hala uğurludur, ağaç ve su hala kutsal tanıktır. Kadınlar edilgen değildir, ata biner, yay çeker, güreşir, gerektiğinde savaşır. Kan Turalı ancak kendisiyle güreşip yenişebilecek bir eş arar, kadın kocasıyla omuz omuza dövüşür. Bozkır kadınının eski ve güçlü konumunun yankısıdır. Din değişmiş ama dünya bütünüyle değişmemiştir. Beylerbayındır Han'ın toyunda toplanır, bozoko çok düzeni sürer. Üstteki inanç katmanı yenilenir, altta yatan töre kesintisiz akar. Bir sonraki bölümde İslam'la büyük buluşmayı anlatacağız. Dede Korkut'un kopuzunda, din değişse de dünyanın sürdüğünü görmüştük. Şimdi o büyük değişimin kendisini anlatacağız. Türkler, yaklaşık 10. yüzyıldan itibaren, yüzyıllara yayılan bir süreçte kitleler halinde İslam'a girdiler. Peki bu buluşmada eski göktengri dünyasına ne oldu? Bu bölüm, bir inancın ölümünün değil, başka bir inancın içinde nasıl yaşamaya devam ettiğinin hikayesidir. Burası duygusal olarak yüklü bir konudur. Q3 yanlıştır, ne eski her şey silindi, ne de İslam yalnızca bir cilaydı. Doğrusu ikisinin ortasındadır. Yeni inanç yürekten benimsendi, ama eski dünya görüşünün pek çok öğesi yok olmak yerine onunla kaynaştı. Buna senkretizm denir. Türklerle İslam'ın ilk yoğun teması tek bir olayla değil, uzun bir sınır komşuluğuyla oldu. 751'deki Talas Savaşı'nda Karluk Türkleri Çin'e karşı Araplarla aynı safta yer aldı. Ama dikkat, Talas, çok tekrarlanan bir efsanenin aksine, Türklerin toplu Müslümanlaşmasını başlatan sihirli bir an değildir. Askeri ve siyasi bir dönüm noktasıydı, din değişimi ise çok daha yavaş, çok daha derinden geldi. Asıl kitlesel geçiş 10. yüzyılda başladı. Simgesel eşik, Karahanlı hükümdarı Satuk Bura Han'ın İslam'ı kabulüdür. Karahanlılar böylece ilk Müslüman Türk hanedanlarından biri oldu.
aşağı yukarı aynı çağda İdil boyundaki Bulgar Türkleri de İslam'ı devlet dini yaptı. Ardından büyük dalga geldi, Oğuzlar ve Selçuklular İslam'ı benimseyip onunla batıya, Anadolu'ya yürüdüler. Yani süreç bir emirle değil, hanedan hanedan, boy boy, yüzyıllar içinde gerçekleşti. İpek yolunun kervanları, şehirleri, bu değişimin sessiz tanıklarıydı. Peki neden bu kadar kolay oldu? İslam Türklere tek bir kılıç darbesiyle dayatılmadı. Bir sebebi, eski Türk inancının şaşırtıcı ölçüde yakın bir zemin sunmasıydı. Türk zaten tek bir yüce göksel yaratıcıya, Tengri'ye inanıyordu, putlara tapmıyor, karmaşık bir tanrılar ailesine bağlanmıyordu. Böyle bir halk için Allah birdir ilkesi, bütünüyle yabancı değil, tanıdık bir sesti. İkinci ve belki daha önemli sebep, İslam'ı taşıyan insanların kimliğiydi. Bozkır'a ve Anadolu'ya İslam'ı çoğunlukla resmi ulema değil, dervişler ve gezgin gönül erleri taşıdı. Ve işte kaynaşmanın anahtarı burada, bu dervişler, eski Türkiye bütünüyle yabancı değildi. Orta Asya'da Ahmed Yesev geleneğinde, Anadolu'da Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli çizgisinde somutlaşan o gönül eri, eski Kam'ı hatırlatan çok şey taşıyordu. Halkın diliyle Türkçe konuşur, Türkçe şiir söylerdi. Ahmed Yesevi'nin Divanı Hikmeti, tasavvufu göçebe Türk'ün kendi diline çevirdi, tıpkı Kam'ın halkın diliyle ruhlara seslenmesi gibi. Bu dervişler kerametler gösterirdi, gayipten haber verme, hastaya şifa, tabiatla iç içerik. Bunlar, Kam'ın ruhlarla ilişkisinin, şifa gücünün İslam kılıktaki karşılığıydı. Halk, bu dervişte tanıdık bir şey buldu. Derviş tabiatla iç içe, sade, gezgin bir hayat sürerdi. Eski Kam'ın toplumdaki yerini, aracı, şifacı, kutsalla bağ kuran kişinin yerini, bir bakıma eren, veli, baba, dede, ata aldı. Bu unvanların kendisi bile eski Türk'ün Ataruh kültünden, saygı geleneğinden gelir. Fuat Köprülü'nün deyişiyle, bu dervişler bir yandan İslam'ı yayan, bir yandan boş toprakları şenlendiren kolonizatör Türk dervişleriydi, onlar Bozkır'ın Kam'ı ile şehrin Sufisi arasında bir köprüydüler. Şimdi neyin neye dönüştüğünü tek tek izleyelim. Tengri, Allah oldu, en büyük ve en yumuşak geçiş buydu. Tengri sözcüğü İslam'dan sonra da uzun süre Tanrı olarak Allah'ı karşılamak için kullanıldı, bugün bile Tanrı deriz. Yersu üyeleri ise kimi zaman cinlere, kimi zaman kutsal bir yatırın, bir evliyanın ruhaniyetine dönüştü. Eskiden üyesi olduğu için kutsal sayılan bir dağ, bir çeşme, bir ağaç, çoğu yerde bir türbe olarak yeniden kutsandı. Umayyad zamanla soldu, ama çocuğu ve Loğusa'yı koruma görevi kayıp gitmedi, halk inancındaki koruyucu idetlere, dualara sindi. Da ruhlarına saygı, kabir ziyareti ve evliya kültü olarak sürdü. Kötü ruhlar, Albastı ve Çor ise en az değişenler oldu, İslamo dua ve muskalarla korunulan ama özü çok eski olan varlıklar olarak neredeyse hiç değişmeden bugüne ulaştı. Ozan da aşağı dönüştü, Dede Korkut'un kopuzunu taşıyan Ozan, İslamo Anadolu'da eline sazını, bağlamasını alan aşağı evrildi. Kutsal söz geleneği kesilmedi, yalnız biçim değiştirdi. Transın yerini zikir, dönerek yükselişin yerini sem ve semahın döngüsel hareketi aldı. Burada bir dengeyi de kurmak gerekir. Senkretizmin derecesi her yerde aynı değildi. Şehirlerde, medreselerde, kitaba dayalı yüksek İslam daha baskındı, eski inanç izleri buralarda daha silikti. Kırsalda, göçebe boylar arasında, uzak dağ köylerinde ise eski dünya görüşü çok daha canlı sürdü. Gerçek, bölgeye, sınıfa ve topluluğa göre değişen bir yelpazedir. Asıl noktayı tekrar edelim, bütün bu süreç bir bozulma ya da saflığın kaybı değildir. Bir Anadolu köylüsü, bir yandan 5 vakit namazını içtenlikle kılarken, öte yandan Loğusa gelinini Albastı'dan korumak için başına kırmızı bir tülbent bağlıyorsa, burada bir çelişki aramak yanlıştır. 1000 yıllık bir hafızanın, yeni inancın içinde huzurla yer bulmasıdır.
Mitoloji ölmez, kılık değiştirir. Böylece Türk'ün eski dünyası büsbütün yok olmadı. Allah'ın birliğinde Tengri'nin tanıdıklığını buldu, evliya kültünde Kam'ın izini sürdürdü, aşığın sazında Ozan'ın kopuzunu, halk idetlerinde Umay'ı ve İyeleri yaşattı. Yeni bir inancın altından, eski bir nehir sessizce akmaya devam etti. Peki bu nehir bugün nerede? Serinin son bölümünde, bütün bu binlerce yıllık yolculuğun bugüne bıraktığı izleri süreceğiz. Uçsuz bir suyla başladık. Yaratılışı, 3 katlı evreni, İyeleri, Umay'ı, Erlik'in karanlık ülkesini, Kam'ın göğe yolculuğunu gördük. Bozkurt'tan türedik, Ergenekon'dan demir eriterek çıktık, Oğuz Kağan'la dünyayı nizama soktuk. Şimdi yolculuğun son durağı, bugün. Çünkü bu mitoloji bir müze camekanında durmuyor. Farkında olsak da olmasak da, o binlerce yıllık nehir, bugün senin benim gündelik hayatımızda hala akıyor. Bu son bölümde, o izleri kendi evimizde, kendi idetlerimizde bulacağız. Bir bebeğin dünyaya gelişi, eski inancın en canlı sürdüğü andır. Çünkü hem en büyük sevinç hem en büyük korku buradadır. Doğumdan sonraki 40 gün tehlikeli sayılır, anne ve bebek yalnız bırakılmaz. Umay'ın korunduğu, Albastı'nın tehdit ettiği o kırılgan süredir. Loğusa'nın başına ya da omzuna bağlanan kırmızı kurdele hala yaşar. Kızıl renk, Albastı'ya karşı eski bir kalkandı. Anne, belki adını hiç duymadığı Umay'ın işini görüyor, adını hiç bilmediği Albastı'yı kovuyor. Bebeğe takılan mavi boncuk, nazarlık, yastığının altına konan koruyucu nesneler. Güzelliği övülen bebeğe hemen maşallah denmesi. Kem gözün zarar verebileceği inancı ve ona karşı göz biçimli mavi boncuk, İç Asya'dan bugüne uzanan en yaygın koruma inancıdır. Doğum kadar ölüm de eski idetlerle örülüdür. Cenazenin ardından yemek verilmesi, ölünün 7'sinde, 40'ında hayır dağıtılması, helva yapılması, eski ölü aşının ıslamo hayır çerçevesindeki devamıdır. Kara giymek, bir yakının ardından dövünmek ise eski yut töreninin yumuşamış halidir. Ocağına düştüm, ocağın sönmesin deriz. Ölüm ve soyun sürmesi hala ocak diliyle konuşulur. Evin ateşi ile ailenin sürekliliği, dilimizde tek bir şeydir. Ateşe saygıda sürer, ocağa su dökmemek, tükürmemek, ateşte oynayan çocuğu azarlamak. Yola çıkanın ardından su gibi git gel diye su dökmek. Akan suya kötü söz söylememek, suyu kirletmemek. Su iyesine gösterilen o eski edep, bir uğurlama vestine dönüşmüş. Ekmeği yere atmamak, düşen ekmeği öpüp başa koymak. Nimete gösterilen bu saygının kökünde de yeryüzünü kutsal ve sahipli gören yersu anlayışı vardır. Bir türbenin, çeşmenin ya da ulu bir ağacın dallarına bağlanan rengarenk çaputlar. Yükü doğrudan ağaç iyesine uzanır, eski Türk dileğini o bezli ağacın sahibinin himayesine bırakırdı. 1000 yıl geçti, el hala aynı dalları arıyor. Korkan, çarpılan kişiye erimiş kurşunu su üzerine dökme töreni, doğrudan bir kan ritüelinin İslamlaşmış devamıdır. Ocaklı bir kişi dua eder, kurşunu döker, donan şekle bakıp korkuyu teşhis eder. Belli hastalıkları sağalttığına inanılan ocaklı aileler, Kam'ın şifacı yönünün doğrudan mirasçısıdır. Kötü ruhları ve nazarı kovmak için üzerlik otunun, kokulu otların tüttürülmesi. Eski arınma ateşinin ve tütsünün bugüne ulaşmış yankısı. Eski mitoloji yalnız idetlerde değil, dokuduğumuz, çizdiğimiz şeylerde de yaşar. Halı ve kilim motiflerinde dik duran hayat ağacı, bereketi simgeleyen koç boynuzu, Umay'ın uzak yankısı sayılan eli belinde figürü, kem göze karşı nazar motifi okunur. Dürüst olalım, bu yorumlar güçlüdür ama kesin değildir. En kalıcı iz belki de dilimizin içinde. Tanrı deriz, bu bölüm birin Tengrisidir, sözcük binlerce yıl önce uçsuz suyun üstünde duran o yaratıcının adıydı, bugün hala ağzımızda.
kutlu, kutlamak, kutsal sözcüklerinin hepsi, Tengri'nin insana verdiği o kuttan gelir. Ve Nevruz. Her 21 Mart'ta, baharın gelişini ateşin üstünden atlayarak, demiri döverek kutlayanlar, farkında olsun olmasın, Ergenekon'dan çıkışı kutluyorlar. Kışın karanlığından baharın aydınlığına çıkışın, o eski bayramı, bugün hala ateşlerle yanıyor. Türk mitolojisinin izleri her yerde yumuşamış bir idet değildir. Bazı yerlerde bu gelenek hala dosdoğru, canlı sürüyor. Altay ve Tuva'da kam geleneği, Sovyet döneminde baskı görse de büsbütün ölmedi, bugün yeniden canlanıyor. Saha Türkleri, her yaz İsyak Bayramı'nda kımızla, atlarla, güneşi ve gökyüzünü selamlayan törenlerle bu eski dünyayı kutluyor. Kırgızistan'da Manas destanı, hala günlerce ezbere okuyabilen Manasçılar tarafından yaşatılıyor. Sözlü geleneğin bugüne ulaşmış hali. Başladığımız yere dönelim. Uçsuz bir su vardı, üstünde yalnız duran Tengri ve sudan çıkan ilk çamur. O çamurdan bir dünya doğdu, o dünyada bir millet türedi, inançlar değiştirdi, kıtalar aştı ama ilk günkü o hikayeyi hiç unutmadı. Mitoloji, bir halkın en uzun hafızasıdır. Ve hafıza, hatırlandığı sürece yaşar. Anlatıldığı sürece yaşayacak.